Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda çok kolay, örülmesi gerçekten çok kolay bir bluz yapacağız. Yeni başlayanlar için de çok ideal bir model. İki motif örüyoruz. İki tane kare motif. Motif de çok basit. Sonrasında şöyle göstereyim. Arka kısma da aynı motifi ördükten sonra küçük örgülerle hem omuz hem kol detayları çalışacağız. Gerçekten çok basit olduğunu göreceksiniz. Bunu motifin bitiminde bluz olarak da bırakabilirsiniz. Ben ipim bitene kadar devam ettim. Güzel bir tunik oldu. Şortların, mini eteklerin, taytların üzerine giyilebilecek harika bir tunik oldu. İpin tamamını ördüğüm için şu anda gösterecek hiçbir parçası yok elimde. Yalnız beraber aldığım bir ip var. Bu da aynı şekilde. Sadece rengi değişik. Bu düz bir yeşil ama parlak. Polyester çünkü. Bu çanta iplerini ördüğüm kalın polyesterlerin en ince ipi. Kıyafet olur mu polyester ipten diyeceksiniz. Çok güzel oluyor hem de. Bulmanız biraz zor gerçekten. Neyle örebilirsiniz? Floşlu ipler var. Hemen hemen her markanın floşlu ipleri var, ince. Onlarla örebilirsiniz. Nako pırlanta çok güzel olur. Onu kullanabilirsiniz. Hatta ilmek zincir sayılarını fazla tutarak, sıra sayılarını fazla tutarak Alize Diva'da kullanabilirsiniz. Yani böyle kıyafetleri örmek için çok fazla çeşit var piyasada. İlla bunu aramak için hiç uğraşmayın. Bu düz yeşil, parlaklığı olan düz bir yeşil. Bu kahverengi fakat içinde sarı olmamasına rağmen sarı pırıltıları olan bir ip. Harika bir çalışma yapmışlar. Gerçekten ben çok beğendim bu ipi. Olsaydı daha da alacaktım ama ellerinde kalan son bobini de ben almış oldum. O da sadece bir tunik çıkartmış oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şimdi hemen motif yapımına başlayalım. 2,5 milim tığ kullanıyorum. İpi şu şekilde çevirip sihirli halka içine 3 zincir, bir trabzan örmüş oluyoruz. Bu bir tane trabzan oluyor. Sonra 15 tane ikili trabzan örüyoruz. Toplam zincirli trabzanla birlikte 16 trabzan örüyoruz. Trabzandan sonra şuradaki başladığım zincirin en üsttekine bağlıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Bu 4 zincirin 3 tanesi trabzan için, bir tanesi aradaki boşluk. Artık motif bitene kadar her trabzanın arasına bir zincir çekiyoruz. Hemen yanındaki ilmeğe bir zincir, bir zincir, 5 tane trabzan örüyoruz. Şimdi 3 zincir aynı trabzanın hemen dibine köşeleri oluşturuyoruz. Bir zincir, gene 5 trabzan, şimdi 3 zincir, gene son trabzanın hemen dibine. Sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Son 4 trabzanı örüyoruz. 5. trabzanı başladığım trabzanın hemen dibine batıyorum. 5 trabzan oldu. Şimdi köşeyi oluşturuyorum. 3 zincir çekip buraya bağlamıyorum. Doluyorum.
zincirin üzerine iki kere de çıkarıyorum ve köşeyi oluşturuyorum. 1 2 3 4 zincir, aynı boşluğa yani köşeye yine bir zincir ve 3. trabzanı örüyorum. Zincirle birlikte 3 trabzan, bir zincir, boşluklara batıyoruz. Bir zincir, boşluklara. Köşeye geldim. 3 trabzan, arada mutlaka bir zinciri unutmayalım. 2 zincir, köşedeyim. 3 trabzan daha örüyorum aynı köşenin içine. Şimdi 1 2 3. sıradayız. Motif bitene kadar köşelere 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan öreceğiz. Sadece bu 3. sırada 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan ördük. Sadece bu sırada. Bundan sonra az önce dediğim gibi 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan öreceğiz köşeleri. Devam ediyorum. Boşluklara batarak örüyorum. Sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Sıraya 3 trabzan örmüştük köşeye. Devam ettim. Gene aynı köşeye 3 trabzan örerek sırayı bitiriyorum. Şimdi köşeyi öreceğim. Burada 3 zincirle oluşturduğumuz köşeleri sıra bitiminde bir de başlarken farklı yapıyoruz. Doluyorum. Şuradaki zincirin en üstüne batıyorum. 1 2 kere de çıkıyorum ve köşe oluşturuyorum. 4 zincir, köşeye oluşturduğum köşeye bir trabzan, zincirle birlikte 2 trabzan ve boşluklara batarak devam ediyorum. 2 trabzan arasına batıyoruz. Köşeye kadar ördüm. Köşeye 2 trabzan, 3 zincir, iki trabzan. Yani 1 2 3. sırada 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan, artık 4. sıradan itibaren 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan olarak devam edecek. Yine boşluklarla devam ediyorum. Sıra sonunda buraya 2 tane trabzan örerek başlamıştık köşeye. Gene bir zincir çekiyorum ve 2 trabzan örüyorum aynı köşeye. Doluyorum. Zincirin şöyle göstereyim. 1 2 üçüncüsüne. Arada boşluk kalması gerekiyor. Bu köşeyi oluşturduktan sonra gene 4 zincir, aynı köşeye ikincisini örüyorum. Sonra boşluklara batarak devam ediyorum.
Ve bundan sonra aynı şekilde motif bitene kadar ne kadar örmek istiyorsanız, ne kadar genişlikte olmasını istiyorsanız kendi ya da giyecek olanın bedenini ölçerek örüyoruz. Sonradan ufak bir ilavemiz olacak. Ona göre hesaplarsınız. Çok kolay ayarlanabilecek bir örnek bu model. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar bitiriyorsunuz motifi. Olmadı, dar geldi, bol geldi ya da daha çok salaş dursun istiyorsanız hemen üzerine ilave sıralarla istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Sıra sonunda gene aynı köşeye 2 trabzan örüyorum. Doluyorum. 1, 2, 3. zincire 2 kere çıkıyorum. Yani ikili trabzan örüyorum. Motif bu şekilde büyüyor. Şimdi ben bundan bir tane daha örüyorum. En azından küçük parçada neler yaptığımızı göstermeye çalışacağım. Bir tane motifin bir kenarına 2 sıra ilave ettim. Bu ilaveyi bu tarafa da örmemiz gerekiyor. Şimdi bu motifin düzü. Ters tarafını içeri alıyorum. Ters tarafı içeride kalacak şekilde şöyle koyuyoruz 2 motifi üst üste. Şuradaki 2 sıra ilaveyi buraya da örüyorum. Aynı şekilde buraya da örüyorum. Sonra buralarda kol öreceğiz. Buralarda belirlediğimiz, kendi bedenimize göre ölçerek belirlediğimiz askı yerlerine ben 3 ilmek üzerinden, yani 3 kafes üzerinden ördüm. Siz istediğiniz incelikte, kalınlıkta örebilirsiniz. Buralara askılar, şuraya da kol öreceğiz. İsterseniz bluzu bu şekilde, isterseniz ek yaparak ilave sıralarla istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Şimdi bu tarafta anlatayım. Buraya gerek yok. Zaten burada hepsi anlaşılacak. Şuradaki 2 sıra ilaveyi buraya da örüyorum. Köşeden ipi bağlıyorum. Sıkılaştırıyorum. Sonrasında sırayı örer gibi 1, 2, 3, 4 zincir aynı köşenin içine bir trabzan ve aralara ipi de içinde tutarak aralara bir zincir çekerek boşluklara batarak örüyorum. Sıra sonunda başta köşeye 2 tane trabzan ördüğüm gibi buradaki köşeye de 2 trabzan örüyorum. Yani köşenin yarısını. Çeviriyorum. Gene 4 zincir. Şimdi arada şu boşluklara batarak örmüştük. Bu son sırayı kafeslerin, yani trabzanların üzerine batarak örelim. Son sıra trabzanların üzerine batarak. Araya değil, buralara değil, trabzanın üzerindeki boşluğa batarak örüyoruz. Sıra sonunda şu zincirin üçüncüsüne arada bir tane bırakarak örüyorum. 2 sıra ilave etmiş olduk. Şimdi parçayı birbirine dikeceğim. Öncesinde şunu da söyleyeyim. Bu 2 sırayı örerken kol için 15 santim bırakarak öreceğiz. Fakat etek kısmında da biraz mesafe bırakarak dikersek bluza yırtmaç yapmış oluruz. Her iki tarafta da
biraz ne kadar istiyorsanız 10 santim, 12 santim, 15 santim yırtmaç yapabilirsiniz. Hatta bluz bittikten sonra bluzun arka kısmına ilave sıralarla asimetrik bluz yapabilirsiniz. Yani arkası uzun, önü kısa bluz da yapabilirsiniz. Çok da güzel olur. Deneyin bence. Şimdi ipi sağlamlaştırdım. Karşılığına gelecek şekilde birbirine bakan trabzanları birbirine dikiyorum. Her trabzan tam karşılığındaki trabzana denk gelecek şekilde, hatta şöyle tutabilirsiniz. Şöyle parmağınızı ortaya, nereye battığınızı görmek için bu şekilde, biraz hassas bir ip olduğu için zincir iplerin aralarından örmekte fayda var. Şöyle nereye battığımı görüyorum. Tam karşılığına bu şekilde bakın, bir bu trabzana, bir bu trabzana sarar şekilde nereye batacağımı bu şekilde görüyorum. Bol bol örüyoruz. Sakın sıkmayın. İpi kendi halinde bırakın. Hep söylüyorum. Bakın böyle tutarsanız biraz dikkatli dikmekte fayda var. Tek kat alıyoruz ördüğümüz örgüleri bu şekilde tek kat alarak dikiyoruz. Tam karşısındaki trabzanın üzerine, bu floşlu olduğu için biraz koparmadan, dikkatli, sıkmadan dikişin de güzel olması, güzel görünmesi gerekiyor. Tam karşılığına gelen trabzanlara hepsini bu şekilde dikiyoruz. Kol için 15 santim kadar mesafe bırakıyoruz. Sonrasında şu kol evi bu köşeden bu köşeye, yani kolu rahatlatıyoruz burada. Bir örgüyle biraz mesafe kazandırıyoruz. 5 zincir yeterli oldu. Tabi bu sizin ölçünüze bağlı gene. 3 4 5 zincir çektim. Tam karşısındaki köşeye ilk trabzana bağlıyorum. Şimdi şuradaki şu 5 zincirlik örgüyle kola bir rahatlama vermiş olduk. Ama tabii bunu yapmaya da bilirsiniz. Tamamen örgüyü örerken verdiği mesafeye göre davranın. Buna gerek kalmadan da şuradaki mesafeyi kazanmış olabilirsiniz. El değişikliği, sıra değişikliği bunu size kazandırmış olabilir. Şimdi bunu yaptıkça ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. 5 tane zinciri çekip araya bağlıyorum. Koltuk altından şuradan ip takarak şimdi küçük bir örgü daha yapacağız kol için. Aynı mesafede oluyor uzunluk. Şuradan başlayalım. Bir daha alalım, sıkılaştıralım. 1 2 3 4 zincir. Gene trabzanın üzerine batıyoruz. Kafes şeklinde gene. Arada bir zincirle trabzanların üzerlerine batarak
Kalan ipler varsa bu şekilde aradan yürüterek temizleyebiliriz örgünün arka kısmını da. 1, 2, 3, 4, 5 kafes bırakmışım. Karşı tarafta da yani şurada da aynı mesafe olması gerekiyor. Şimdi zincire ilave ettiğim zincire geldik. Gene bir zincir. Bir tane zincir atlıyorum. İkinciye bir zincir. Bir tane zincir atlıyorum. İkinciye bir zincir. Burada zaten bir tane zincir var kalıyor. Hemen baştaki trabzana bir trabzan örüyorum. Bunları bağlayıp kaybedeceğim ve sıkıştıracağım. Bu şekilde kola bir rahatlık vermiş olduk. Burada ördüğüm mesafeyi buraya da örüyorum. Bir zincir, trabzan, bir zincir, trabzana, bir, iki, üç, dört, beş zincir mesafe vardı. Sonra çektiğim 5 zincire 1, 2, 3 tane kafes ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 tane daha diğer tarafa ördükten sonra araya bir zinciri çekiyorum ve başladığım noktaya arada bir zincir bırakarak 1, 2, 3. zincire bağlıyorum. Böyle bir örgü yapmış oluyoruz. Şurada da askısı olacak. Bir sıra ördüm. Sırayı bağladıktan sonra gene 4 zincir, bu sefer gene her trabzanın üzerine araya bir zincir çekerek trabzanları örüyoruz ve kafesler oluşturuyoruz. Ben 3 sıra ördüm. Şimdi normalde ben burayı 3 sıra örmüştüm ama burada sanki bir kol devam ediyormuş gibi bir görüntü oluştu. O da sizin kafanızı karıştırır. Burada bir tane sıra yeterli göstermek için modeli. Burada bir kol dekoltesi var ve askı var. Askı yerlerini belirleyeceğiz. İpi bağlayıp 4 zincir trabzan. 1 zincir trabzan. Ben 3 kafes çalıştım askıları. Siz de istediğiniz kadar ince, kalın çalışabilirsiniz. Bittikten sonra etek kısmını isterseniz böyle bırakın, isterseniz püsküller takın. İsterseniz benim yaptığım gibi sıralar ilave ederek, tabii döne döne öreceğiz. Sıralar ilave ederek tunik haline getirebilirsiniz. Mini etek olabilir, hatta bileğe kadar uzun etek bile yapabilirsiniz. Çok güzel bir elbise ortaya çıkar. Bu tunik 36'dan 38-40 bedene kadar giyilebilecek büyüklükte oldu. Zaten salaş görünümlü olduğu için 3 beden rahatlıkla giyilebilir. Şöyle genişliği 50 santim. Bakın bayağı geniş. 36 bedende çok güzel salaş döküm döküm durur. 38'de de ve 40'ta da gayet güzel duruyor. Bunu giydik, denedik. Gerçekten çok beğendi. Kızlarım da çok beğendi. Şuradaki 5 zincirle verdiğimiz açıklıkla birlikte sadece fikir olması açısından gösteriyorum. 18,5-19 santim kadar olmuş. Kolun tamamını söyleyeyim askıdan itibaren 18 santim. 2 askı arası
22,5 santim. Ölçüler bunlar. Boyunu zaten istediğiniz kadar tutabilirsiniz. İpim 70 olsaydı, biraz daha olsaydı bu birkaç sıra sonra tam bir mini etek olacaktı aslında. 59-60 santim kadar olmuş eteği de. Daha da uzatabilirsiniz. Bileğe kadar da dediğim gibi elbiseler örebilirsiniz. Güzel bir model. 2 tane motiften oluştuğu için detayları çok daha farklı yapabilirsiniz. Ben kol detayı istemiyorum. Kol dekoltesi istemiyorum. Yani omuz dekoltesi istemiyorum derseniz şuralara şu yakayı bırakarak, buraya dokunmadan buraları yükseltip şöyle 1-2-3 sıra yükseltip her iki taraftan dikersiniz. Kolda bu şekilde bir görüntü olmaz. Düz dikişli olur. Ama bu daha güzel oldu. Tavsiye ediyorum. Örün, severek giyersiniz. Güzel bir model. Değerlendirilmesi gereken bir model. Dediğim gibi detayları farklı. Kendi zevkinize göre başka şekilde değerlendirebilirsiniz. Ben çok beğendim. Umarım gene işinize yarar videolardan olmuştur. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıkla kalın.